Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Krallık 88'deki son gelişmeler, oyundaki son gelişmeler ve iç savaşımız bittiği için KVK rakibimize de artık biraz odaklanabiliriz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu arada son videoyu izlemeyi unutmayın. 82'nin Türk liderini mutlaka görün. Gerçekten çok güçlüydü. O Lubu'yu görmeniz lazım. Şimdi öncelikle oyundan başlayalım arkadaşlar. Şunu da alalım hemen ittifak desteğini. Midas'a çark geldi. Çarktan mutlaka çevirip ödüllerinizi alın. Oradan hani Playsel'den alışveriş yapıp oradan kazandığınız puanları Midas'ta kullanabiliyorsunuz. Bunu daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Hatta şöyle e, arka planda açacak olursak hemen sizler için ayarlayayım. Öncelikle Midas'a kayıt yapacaksınız tabii ki. Daha sonrasında bu dediğim işlemi yapabileceksiniz. Hemen şöyle gösteriyorum. Görüntü gelmiştir. Şunu biraz küçültelim. Şöyle küçülteyim sizler için. Yeter bu kadar görünmesi zaten çok şey değil. Arkadaşlar aldığınız alımlarda burada çarkta şu soldaki işte paranız burada çevirme biriktirip çevirirseniz daha avantajlı. Yoksa 10 kere çevirme 600'e geliyor. Size neredeyse bir tanesini ücretsiz vermiş oluyor. Burada ödül kaydını görüyorsunuz. Mesela dün kazandığım son 5 taneyi işte buradan daha geriye gidiyor mu? Bakayım. Görüyorsunuz. Böyle gerçekten çok güzel içinde hediyeler var. Bakın 1 Haziran'da tarih saat zaten yazıyor burada. Dün aldığım işte hediyeler çarktan. Ya böyle gidiyor. Benim evet uzun liste biraz. Burada geçelim bu kadar. Gittikçe gidiyor aşağıya yoksa. Bunu mutlaka kaçırmayın derim. Bilginiz olsun. Eğer bu videoda yansımazsa bir keresinde böyle çektim, gösterdim. Benim ekranımda kayıtta görünüyordu yansıdı ama video bitince yansımamıştı. Öyle bir durum olursa artık sonradan eklerim. Videonun sonunda da görebilirsiniz bunu, bilginiz olsun. Çünkü yansıyıp yansımadığını şu an ve an göremiyorum. Bende yansıyor ama çekim tamamlanınca yansımamış olabiliyor. Arkada oyun ekranı sabit kalmış olabiliyor. Sistemsel sorunlar olabiliyor bazen. O zaman sizin için ne yapacağım? Uğraşıp sonrasını ekleyeceğim bunu. Bir daha çekeceğim. Midas kısmını. Şimdi etkinlik geldi. Bunu daha önce bahsetmiştim zaten. Haziran'da etkinlik gelecek diye. Buradaki etkinliğimiz yine tema üzerine. Temayı da paylaşmıştım sizlerle. İşte burada taşlar var gördüğünüz gibi. Bu sandıklar değerli benim için. Taşları mutlaka alabiliyorsanız alın. Taş önemli bir faktör. Zaten yanında size dövme kiti de veriyor. Burada yüzüğünüzü geliştirebileceğiniz maddeleri buluyorsunuz. Göktaşı çeliği, kaliteli altın. Bu göktaşı çeliği 40'tan sonra etki eden bir şey. Hiç görmeyen varsa test serverda ben bunu göstermiştim. 40 seviye yüzük sonrası için geliştirilebiliyor. Teknik puanı zaten biliyorsunuz artık. Paralı askerde restorasyon için geliştirilen alanlarda. Buraları yine hızlı geçiyorum. Fiyat performans ideal. Burada yapılan imparatorluk parası alım paketlerinize alabileceğiniz birlik teması. Şu an 190 bin imparatorluk parası paketi alınmış. 225 olduğunda
Rüzgar Efsanesi birlik izi, yani birlik teması tamamlanmış olacak bende. Onun dışında burası gereksiz bence. Şöyle bir bakalım. Şimdi normalde biliyorsunuz bunları ben seviyorum, temaları. Fakat şu an biraz da sezon 4'e hazırlık yaptığım için buraları çok yüklenmeyeceğim. Araştırma ve imparatorluk parasını toplamak, biriktirmek benim için önemli. Yine de tabii ki şey yaptım. Bir 20K'lık aldım. Çünkü akîm çok azdı benim. En son kullanmıştım. Ama bunlar da harcayamayacağım. Çünkü daha fazla gitmeyeceğim, işin gerçeği. Ee, Tüm birim türlerinin savunması 0.75 veriyor. Bir tek bu bende bir tık düşüyor. Bendekiler 0.6 veriyor. Bu zaten görsel amaçlı. Yani 0.6 verdiği için şu işime yarayabilirdi. Ama 0.15 için şu an buna yatırım yapmayacağım. Bu zaten birim türlerinin savunması 1.2 veriyor. Bendeki de aynı şekilde 1.2 veriyor. Görselleri güzel mi? Güzel. Zaten daha önceki videomda bahsettim. Ben beğendim görselleri. Binbir Gece Masalları teması gayet güzel. Ama şu an yatırım yapmak için buna değer mi? Benim açımdan değmeyecek bir şekilde. Şu da şu anki benim temayla 0.25, yok 0.5 farkı var. Bu kale teması da işime yarayabilirdi. Ama onun için şu an yatırımlık bir şey gerek duymadım. Onun yerine dediğim gibi 4. sezonu araştırma, eğitim hızı gibi işlemler, onların paketlerini tercih etmek daha mantıklı. Burada çünkü Obsidian aldığımda maalesef içinde sadece imparatorluk parası, beceri puanı ve VIP puan geliyor. Başka bir şey alamıyorum. Buraya yapacağım yatırımı araştırmaya yapmak, taşlara yapmak daha mantıklı geliyor. Teçhizata yapmak. Bu teçhizat da tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi, bilginiz olsun. Onun dışında arkadaşlar zaten ekstra bir şey yok. Burada market kullanımını anlatmıştım. Şuraları falan alabilirsiniz. Bu tema zaten kalıcı. Ufak ufak gidip buradan alım yapabiliyorsunuz. Ama şu an son gelen temalar daha buraya eklenmedi. Zaten çünkü hiç burası daha gitmedi, sıfırlanmadı arkadaşlar. O yüzden eklenmemesi normal. İlerleyen süreçlerde belki onlar da buraya düşecektir. Şu an için bir şey demek erken ama ileride buraya düşebilir onlar da. Onun dışında arkadaşlar gelelim KVK'mıza. İç savaş bitti şu anlık. Ateşkesteyiz. Bahsetmiştim sizlere. Bu arada şunları da göstereyim. Burayı yine fiyat performans iyi. Bu zaten artık etkinliklerden aşinasınız. Üstüne durmuyorum bile. Yap boz yaptıkça buradan hızlandırma ve kafa sonunda gelecek. Ee, Görevler bunlar zaten. Burada da takas. Takasta önceliğiniz her zaman sarı kafa. Daha sonrasında gelişim aşamasındaysanız hızlandırmaları yine harcamayın. Bunları şimdiden biriktirmeye başlayın. Şimşek kristali çok lazım olacak. Parşömen zaten yeteneklerden. Taslak teçhizat için önemli. Bunlar tükenmiş olanlar. Ben bunların hepsini tüketmişim. Şu an kalanlar bunlar. Magma kristalini de mutlaka alın. Burada hızlandırmaları tercih etmemenizi öneririm. Gelişim aşamasında bile olsanız. Çünkü bunları her yerden alabilirsiniz ama şimşek kristalini bulmanız çok zor. Taslakları da, efsanevi taslakları yine keza bulmak zor. Beceri parşömeni de yine bulmak diğerlerine göre, hızlandırmaya göre çok daha zor. Hızlandırmayı kabile keserek alıyorsunuz, etkinliklerden alıyorsunuz. Onun dışında işte size geliyor parıldayan mağaza, buradan alıyorsunuz. Ama beceri parşömenini, işte efsanevi şimşek kristalini ya da magma kristalini almak çok daha zor oluyor arkadaşlar. Ona göre kullanımınızı yapın. Bunu da naçizane öneri olarak sunayım sizlere. Şimdi 88'de son durum şu. Gücü daha tam toplamadım. Dediğim gibi biraz sezon 4 valiyi de bekliyorum. O yüzden güçlenmek şu an önceliğim değil.
Elimdekileri basarsam herhalde 60'a gelirim diye düşünüyorum. Yani şuralara gelebilirim. Ama öncelik şu an dördüncü sezon. Çünkü orada Kiros gelecek. Kiros'u alacağım. Belki Lagerthe'yi de alabilirim. Onda kararsızım yani Lagerthe çünkü benim kılıç kompum yok. Şu son durumumu da göstereyim. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar, Kiros gelince test server yarın açılacak. Teste zaten deneyeceğim ben. Teste bir tek Arthur'u koymuyorlar. O yüzden Kiros'u falan koyacaklar. Nerede Musa'mız? Şöyle şu anlık kompum bu şekilde mesela düşünün. Kiros gelince bu baştan gidecek Richard. Buraya Kiros gelecek. Buradaki güçle diğer güç farklı oluyor. 11,5 milyon mesela benim birlik gücüm ama burada bakınca hep daha düşük çıkıyor. Bir arkadaş çok eski videolarda şey demişti işte burada mızraklı seçildiği için. Ama alakası yok. Paralı askeri de seçtiğimde yine daha düşük çıkıyor. Normalde benim birlik gücüm 11,5 milyon ama burada daha düşük çıkıyor nedense. Buraya Kiros gelecek. Mızrak kompum tamamlanmış olacak. Elimde o kadar çok mızrakçı kaldı ki yani hani asker yetse belki ikinci olarak da şunu yapabileceğim. Richard'ı buraya alacağım. Leonidas'ı ortaya koyacağım. Şeyi de buraya koyacağım gibi. Yani ikinci mızrak kompu olaraktan düşündüğünde şöyle bir mızrak kompu daha çıkıyor. Tabii bunlar sıfırlandığı için şu an sıfırladığım için kahraman sıfırlamadan güçleri az. Gördüğünüz gibi çok düşük. İçi boş. Ama bunu yapmak hem teçhizat açısından teçhizattan kimse bahsetmiyor ama ikinci birlik aynı birlik teçhizat açısından da yıpratıcı. Sürekli tek tip teçhizatı yoğunlaşmak, onu tutturmak falan zor. O yüzden ikinci birlik aynısı olmaz. Bunlar çöpe gidiyor. Ona üzülüyorum. Süvari şu şekilde şu an benim. Bu da normalde 8 milyonun üstünde ama bakın burada yine bu da düşük çıktı. 7,5 çıktı. Bu da 8 milyonun 8,1 milyon falan normalde bu birlik gücü. Diğer alandan yaptığımda. Bu sabit kalacak. Buna dokunmayacağım. Dördüncü sezonda. Diğer kompum bu olacak. İkinci kompum. Üçüncü komp olarak da şu şekilde düşünüyorum. Ah Süleyman ah. Yüzüğün olsaydı efsane olurdu ama yüzüksüz güçlü değilsin. Üçüncü kompu bu şekilde düşünüyorum. Ramses'i elimdeki sarı kafalarla şu an beşleyebilirim. Ama beşlemeyeceğim. Dördüncü sezon bir duruma bakacağım. Üçüncü komp bunu düşünüyorum. Charlemagne'de şu an sadece bir tane yıldızını arttırabilirim. Beşleyemem. Sarı kafaları Ramses'e harcamam daha mantıklı oluyor benim için. Theodora zaten 5. Böyle bir üçüncü komp düşünüyorum kafamda. Teçhizatları da ufak ufak hazırlıyorum bunların. Şu an teçhizat mesela Süleyman'ın üstünde. Süleyman'la kullandığım için yüzük de Süleyman'da var bir tane. Yani üçüncü kompunda teçhizatı var aslında. Daha geliştirilebilir tabii ki. İkinci kompun da teçhizatını göstereyim. Onu göstermedim. Ana kompu göstermiyorum zaten. Çünkü ana kompumun teçhizatını biliyorsunuz. 80 seviye. Yıldızlar neredeyse full. Şöyle karışık ekleyip göstereceğim. Fark etmez. Teçhizat için çünkü. Süvari kompumun teçhizatı da ikisi 80, bir tanesi 60. Çünkü Guanyu'daki mor. Mor ve full. Şu şekilde teçhizatlarım. Taşlar böyle, sarı var.
Atilla full neredeyse sarı. Sakin su Atilla'da 10 seviye. Teçhizatlar 80. Şuna basamıyor muyuz? Yok. Yani bunu Guan Yu sarılamamamın sebebi gördüğünüz gibi teçhizat az kaldı. Guan Yu 60 seviye zaten. 3 yıldız. Bu da full. O yüzden şimdilik bununla gittim. Atilla'yı üçlersem ya da en azından 2 yıldızda yine bırakırım. Şunu hiç dokunmam. Oradaki sarı teçhizatları Guan Yu'ya geçirir. Yani artık yeni gelecek sarı teçhizatları Guan Yu'ya geçirip bunu da sarılarım. Daha sonra buradaki morları da işte düşündüğüm Lagerta kompuna aktarırım diye düşünüyorum. Ramses kompunu da zaten şu an hani az önce gösterdim. Çok fazla şey yok. Gerçi şunun teçhizatları dandik biraz. 10 seviye, 20 seviye falan. Evet, bunu sıfırlarım. Bunu mor yaparım. Şunu alalım. Bu 30 seviye. Süleyman'dakiler 40 seviye olarak hatırlıyorum. Aynen 40 seviye ikişer yıldız. Yıldızları da basılı bu arada. Yani magma kristallerini bayağı harcadım. Bu da 30 seviye birer yıldız. 40 olmadan zaten gelişim açılmıyor arkadaşlar. Bunu geliştirmek için 40 yapmak gerekiyor. Elimde yeterli teçhizat var bu arada. 40 yapacak. Ama mesela gördüğünüz gibi el az. O yüzden ne yapacağım? Üçüncüyü bunu sıfırlayacağım. İlerleyen vakitte Ramses'i başa geçirdiğimde. Bunu mora çekeceğim. Guan Yu'daki morları da şey yapacağım. Altına çevireceğim. Gelelim dördüncü kompa. Dördüncü komp işte yani varla yok arası. Dördüncü komp zaten ben bir balina değilim. Ama Lagerta geldi. Lagerta da bayağı güçlü. Şu Tripuvana'yı geliştirip şöyle antin kuntin bir şeyler deneyeceğim. Ha, tabii o sırada Hammurabi 3 yıldız olursa Joseph'in yerine Hammurabi'yi de koyabilirim. Full destekli gibi. Bende Yodit yok çünkü. O yüzden Lagerta benim için biraz gereksiz olabilir. Onun yerine Valide Elizabeth'e yüklenebilirim. Elizabeth yapabilirim ama yine o da diğer kompla çakıştığı için Lubu kompumla kararsızım. Yorumlarda bana fikir verebilirsiniz ama sanırım benim için 3 komp yeterli olacak gibi duruyor. Hani bir balina değil köpek balığı olaraktan yolumuza devam ederiz 3 kompla. Şimdi onun dışında baktığımızda KVK'daki rakibimiz Krallık 3 çıktı. Burada da başka bir YouTuber varmış. Hatta ben onu şimdi yoruma da eklerim. Duyduğuma göre kale sıfırlıyormuş videolarında. Ya ben izlemedim bilmiyorum ama izleyen arkadaşlar var bizim ittifakta da. Kale sıfırlama falan yapıyormuş. Blaines adı. Arthur'u var kendisinde ama şöyle tabii krallıklarına baktığımızda bizden ileride bir krallık olmasına rağmen güç aşırı bir farkı yok. Onların ortalama gücü daha fazla. Yani 70 milyon çok fazla adam var burada. Bizim ilk onunla onların ilk onu kıyaslarsak daha güçlüler. Bir de biz zaten iç savaştan da yeni çıktığımız için biraz sıkıntılı. Bir de onların en güçleri hep tek ittifakta toplanmış. S2S ittifakında. O yüzden biraz fark olabilir. Ama şöyle bir erdeme baktığınızda bizim gibi savaşçı değiller. Bir yandan da onu görüyorum. Yani ben mesela burada olsam benim erdemimle ben 5. sırada olurdum. 14 milyona yakın erdemim var. Bizim birinci erdem 70 milyonda, ikinci erdem 50 milyonda. Blains o kadar erdemi bile yok. Yani krallık 3'ün birincisinin bile öyle bir erdemi yok. Bizden az savaşmışlar. Bizden daha rahat gelişmişler o yüzden. Biz sürekli savaş içinde olduğumuz için savaş konusunda biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimizde bol bol krallık içinde test aşaması yaptık. Kale sıfırlamadır, yok etmedir. Neyse işin şakası bir yana adamların ilk ittifakı 6 milyar güçte olduğu için ikincide yani daha aktif bir krallık görünen.
Şimdi bize bakarız. Bizdeki son durum iç savaştan kaynaklı krallıkta oyun bırakan çok kişi oldu. Daha güçlü görünüyorlar bizden. Bizim Kanuni Arthur 140 seviye oldu bu arada. O zaten şurada görünür. O paylaşıyor çünkü burada. Ama bu 17 milyon güçte. Kanuni'ninki 14 galiba. 14 milyon güçte. Araştırma teknolojisi çok fazla görünüyor. Ama aslında kanun teknolojisi daha ileride. Onu da tam çözemedim. Nasıl bu kadar fark var? Bir Arthur'lu daha varmış, Momosa. Bakayım bunun gücüne. Bakın 73 milyonda Arthur var mesela. Gerçi geçen savaşta 60 milyon gücü olup Arthur'u olan görmüştüm. Şöyle bir baktığımızda paylaşanlar, tabii bunu daha paylaşmayanları da var. Paylaşanlara bakınca bizden bir tık daha iyi görünüyor. Uf, Luvu tam bir canavar. Yüzüklerden kaynaklı biraz da 40 seviye yapmış, 30 seviye. Bakın papatya kullanıyor. Bir yorumda sorulmuştu bana papatya için. Papatya Lubu da çok tercih edilen bir yüzük. Bunun zaten teknolojiden 9,6 milyon güç geliyor. 18 milyon güç oradan normal ama yüzükleri de güzel. Seviyeleri yüksek. Şöyle bir de bizim krallığa geçelim. Tabii paylaşanlar bakacağız. Mesela Lato paylaşmıyor askerlerini. Emtan biraz şişirerek paylaşıyor. Evet, kanunu 140'a dayadı zaten. Bu ne demek? Artık araştırmalarını tamamlamış demek. Ona rağmen 5,6 milyon görünüyor yani. Arada 4 milyonluk bir teknoloji farkı var. Ama bu fark saçma çünkü bu adamın teknolojisi full. Zaten hesabı incelemiştik. Ve üstüne restorasyondaki teknolojileri de yani araştırma şeyinde açılan, üniversite binasında açılan üçüncü araştırma yerini bile bitirmiş oluyor. 140'a geldiğine göre baya baya güçlendirmiş. Orada oyunda bir cacık var ama anlamadım. Burada biliyorsunuz üçüncü bir alan açılıyor. Test server'da yarın da tekrar gösteririm. Eski test server videosunda da görebilirsiniz. Burada açılan bir böyle morumsu bir şey var. Orada tamamen kahramanlara kudret, strateji işte, kahraman seviyesi gibi şeyleri güçlendirebiliyorsunuz, özellikleri. Ona rağmen yani güç niye böyle düşük görünüyor çözebilmiş değilim. Fikri olan varsa yorumlarda buluşalım. Bakın hepsi 140. Mesela ikincinin teknolojisi daha yüksek görünüyor. Görüyorsunuz. Yüzükleri de yüksek. Yani bu çok saçma. Mesela bu şişirmek için Hannibal koyuyor yanına ama yani yine yanlış, saçma bir şey. Bazı oyunun sisteminde böyle problemler var ya. Gerçekçi değil yani. Bakın iki mor, bir mavi yüzük var. Seviyeler bu şekilde. Ona rağmen daha önde. Burada sarı 20'şer seviye var. Yani garip. Teknolojisi 5,6 milyon görünmesi çok garip. Bakın 7,2 görünüyor bunun teknolojisi. Ya Kanuni'nin oysa paralı askerde de bayağı bir şeyi bitirmişti. Burada sanırım şampiyon süvari seçtiği için görünüyor. Bakın bu Hint muharebe fili seçti. Ben onu söyleyeyim Kanuni'ye ya şunu düzeltsin. Burada paralı askeri seçse yine tabii bir tık artacak ama normaldekinden yine düşük gösteriyor burası. O da bir gerçek. Benimkiler şimdi toplamada yoksa çeker gösterirdim. Burada teknolojisi de o yüzden sanırım bir tık düşük gösteriyor. Burada şampiyon süvari olaraktan seçmiş. Burada da yani paralı asker seçilmemiş bunda. O yüzden biraz daha zayıf gösteriyor kendini. Dur hatta onu bir hazır aklımdayken yazayım.
Yoksa unuturum. Ona bir yazayım hemen. Foto da atayım da. Unutuyorum sonra çünkü. Çok kısa bekletiyorum arkadaşlar. Burada da okçuda da baktığımızda Ramses görüyorsunuz. Ben de Ramses olarak kullanmayı düşünüyorum işte şu şekilde. Yani şöyle bir baktığımızda diğer krallık bizden daha güçlü görünüyor işin gerçeği. Şimdi şöyle genel güce baktığımızda da evet iki tane Kraken'imiz var. Bunlar artık balina değil Kraken. Lato'nun da çünkü ekibi 140 yaptı galiba. En son 120'leri geçmişti. Onu da şuradan bakarız. Öf 150K. Yani geliştirmiş. Vurmayacağım tabii ki. Boş yere şey yapmayacağım. Daha önce bana vurduysa yani yeni hafta olduğu için yok tabii. Bir tanesine patlatayım da ilerleteyim. Yani o da tabii ki bayağı bir geliştirmişti. En son Kaan'ın bir tık gerisindeydi ama gücü çok hızlı arttı. Mutlaka şey yapmıştır. 140 yapmıştır o da. Çünkü güç sıralamasında da 173 milyon oldu. Şöyle bir bakınca bakın bizde zaten daha 3.'den sonra 70 milyon yok. Adamların ilk 10 neredeyse 70 milyon. 70 milyon 80 milyon ne demek? Arthur çıkabilir karşınıza demek. VIP seviyeleri yüksek oluyor çünkü. Yani şöyle bir baktığınızda adamlar ortalama güçten bizden daha ileride görünüyor. Ama dediğim gibi Krakenler fark yaratabilir. Onlarda bir tane Kraken varken o Arthur'luyu bilmiyorum. Bir Arthur'lu 80 milyon var ama yine de bunlar kadar iyi olamaz Kanuni ve Lato kadar. Bakın Erdem konusunda adam 80 milyon Erdem'e ulaşmış neredeyse. Kanuni 45-46 diyelim hatta buna. Yani Erdem konusunda biz daha iyiyiz. Daha savaşçı bir ekibiz. Strateji konusunda da bayağı iyiyiz. Bakalım yani. Güzel bir KVK bizi bekliyor. İç savaşımız da bittiği için şimdilik güzel gidiyoruz. Ama adamlar tam bir toplayıcı çıktı. Onu da göstereyim size. Sonra videoyu sonlandıralım. Toplamada arkadaşlar yani hepsi tam bir toplayıcı. Ben bu arada toplayıcı biri değilim. Oturup onun alarmını kur, uğraş falan kalk et yapamam. O yüzden sallamasyon benimkini çok kale almayın. Ama mesela bizim şu ilk iki arkadaş, bizdekinden ilk ikiden bahsediyorum ama sıralamada 5'li 6. arkadaş oluyor. Bayağı uğraşanlar toplamada. Hatta bir de Mr. Horse vardı. Aynen. Bunlar çok uğraşır. İyi de toplama puanları normal ama şu adamlarınki bayağı artık aşmış yani. Çok fazla yüksek puanlar. Yani şu an toplama konusunda bizden çok öndeler. Bakın. Bir de tabii ki ben size neyi göstermeyi unuttum. Bizim aktifliği, krallıktaki aktiflik arkadaşlar şuradan göreceksiniz. Bizim ittifak ikinci ve 98 kişiyiz. 98 kişi. Yani üçüncü ittifak 108 diyor ama NJS'yi biliyorsunuz. 40 tane, 60 tane boş kalesi var. Yani burası 40-50 kişi falan.
Aktif sayısından bahsediyorum. Burası 5 kişi. Burası 5 kişi. Yani burada oynayan yok işin gerçeği. Server ölü bir server. O yüzden zayıfız. Hatta şuradan da açık açık görünür. İttifak sıralamasına bakın arkadaşlar. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Aktiflik yok bizde. Yani bunun için bir para harcamana gerek yok, bir şey yapmana gerek yok. Aktif oyuncun varsa bu puan ister istemez artacaktı ama serverda, krallıkta artık 88'de aktif oyuncu kalmadığı için gördüğünüz gibi bizim şeylerde düşük puanlar. Bakın NJS mesela 42 milyon. Yani 42 milyon ne demek? Zaten 15'ini şu adam tek yapmıştı. İkisi. Toplamda 25 milyonu bu ikisi yapmış. İki kişi 25 milyon yapıyor. Siz hesap edin. İttifak olarak ne kadar hani pasif durumda. Bakın 25'ine sadece iki kişi yapmış. Ne kaldı geri? 18 milyon kaldı. Yani aktif yok. Adamlar o konuda daha iyi. İttifakları daha aktif. Daha çok aktif oyuncuları var. O yüzden savunma kısmında olabiliriz gibi görünüyor. Bakalım. Güzel bir KVK bizi bekliyor. Buradan Krallık 3'teki arkadaşlara başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, destekleriniz kıymetli. Hoşça kalın arkadaşlar.